Merhaba arkadaşlar. Günlerden 17 Haziran 2026 Büyükşehir Belediyesi tarafından Esat Hal binasında sergi salonunda açılan Beygir Gücü Müzesi'ni ziyarete geldim. Çekimlerinde görüşmek üzere. Arkadaşlar selamlar. Günlerden 19 Haziran 2026. Yine Beygir Gücü Müzesi'ndeyim. Bu sefer daha detaylı çekimler yapacağım. Özellikle şu görmüş olduğunuz arabalar konusunda. Bu araba 1955 Messerschmitt marka. İkinci Dünya Harbi'nde Almanların bol miktarda üretmiş olduğu savaş uçaklarının aynı zamanda bu arabayı da yapmış olması enteresan. Tabii savaş bittikten sonra bu teknolojiyi bu araca yöneltmiş. Aracımız 3 tekerlekli, önde 2 teker var, arkada 1 teker. Bir kişi kullanabiliyor bu arabayı. 1 silindirli ve 2 vuruşlu bir motora sahip. Maksimumda 10.2 beygir güce sahip. Vitesi de 4 vites ileri şeklinde. Sağda solda aynaları görmektesiniz. Tabii tek kişi olduğu için rahatlıkla iki tarafa da kontrol edebiliyor. Buralarda sinyaller konulmuş. Sağ sinyal, sol sinyaller ve ön farlar mevcut. Bu taraftan bakıldığı zaman aracın girişi sol taraftan. Üzerinde anahtarı da mevcut. Benzin deposunun kapağını göremedim. Muhtemelen arka taraflarda bir yerde. Ve arka tarafta da bir tane isnepneyi görmüş olduğunuz kuyruk kısmının üstüne monte etmişler. Tek silecek var. Silecek muhtemelen elektrik motorlu. Ve direksiyonu çok enteresan. O direksiyonu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Yuvarlak değil. Bakın şöyle bir direksiyon. Şöyle yakından bakalım. Evet, bu arada silecekte de bir motor görüyoruz. Kırmızı parça motor. Bir saat koymuşlar. Sağ tarafa da devir koymuşlar arkadaşlar. Ya da hız, pardon. Hız olabilir. Onun dışında çok basit kumandalar var. Kullanımı da bu şekilde. İçeriği tabii açıp size detaylı paylaşamıyorum. Bu şekilde.
Evet arkadaşlar, şimdi 1922 model Chironette Fransa menşeli bir araç görmekteyiz. Önde 2 tane far var. Aksları görüyorsunuz. Aks detayları bu şekilde. Sağ sol, sağ taraf ve sol taraftaki akslar. Süspansiyon sistemi de bu şekilde. Şu görmüş olduğunuz kısım muhtemelen şarj dinamosu. Bir parça buraya takılıyor ve saat yönünde çevrilerek marş motoru çalıştırılıyor. Ön tarafa, motorun önüne bir filtre konulmuş. Soğutma filtresi. Şu ön kapak kısmından da muhtemelen motorun soğutması için su konuluyor. Ön tarafta 2 tane far mevcut. İstepneyi sağ tarafa koymuşlar arkadaşlar. Aracın şöyle içine bakmak gerekirse direksiyon simidi yuvarlak. 2 tane koltuğu var. Bir şoför mahalli. Öbür tarafta bir yolcu için bir yer yapılmış. Girişler o taraftan, oradaki kapıyı görüyorum. Bu taraf sabit. Arka tarafa ufak bir depo koymuşlar. Onun dışında bakıyorum, silecekler bir tane. Önde bir dikiz aynası var içeride. Üst aksam tamamen ahşap. Alt kısım da metalden, ince bir metalden yapılmış. Benzin kapağını tam ortada görmekteyiz. Evet, bahsettiğim gibi şoför bu kapıyı açarak içeri giriyor. Sonra da yanına bir yolcu aynı kapıyı kullanarak içeri giriyor. Ön kapıda, ön pencerede menteşeler görüyorum. Muhtemelen yazın bu cam pencere açılıyor. İçeriden de bir dayanağı var. Onunla sabit tutuluyor diye düşünüyorum.
Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok özel, adeta tarihin akışını değiştiren bir konuyu masaya yatırıyoruz. Rahmi M. Koç Müzesi'nin o muazzam 30. yılını taçlandıran devasa Beygir Gücü sergisini bu görsel özetimizde hep beraber adım adım inceleyeceğiz. Düşünsenize, insanlığın o saf kas gücünden bugünün karmaşık motor gücüne uzanan muazzam bir yolculuğu. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hemen dalalım. Evet, hemen yol haritamıza bir bakalım. Toplam 5 ana durağımız var. Önce fikrin doğuşu ve 30. yıl diyeceğiz, ardından atların izini sürüp o biyolojik gücü konuşacağız. Sonra mekanik devrime, yani otomobillerin serüvenine geçip oradan buharın gücüne ve efsanevi Cangarda yatına uzanacağız. En sonunda da tüm bu mirası geleceğe nasıl aktarıyoruz ona bakacağız. Birinci durağımız, fikrin doğuşu ve 30. yıl, yani endüstriyel patronaj. Şimdi asıl merak edilen soru şu, böylesine devasa bir sergi fikri tam olarak nasıl ortaya çıktı? Aslında her şey Türkiye'de sanayinin tartışmasız öncüsü olan Koç ailesinin o köklü geçmişiyle başlıyor. Sayın Rahmi Koç, müzenin 30. yılı için çok özel çarpıcı bir tema ararken, ailenin geçmişten gelen o derin at sevgisini sanayiyle harmanlama fikrini buluyor. Bence bu vizyonu en net özetleyen şey de bizzat kendi kurduğu şu cümle. Diyor ki, iş adamıyım ama hayatım 5 kuruş bile getirmeyecek 3 işle geçiyor. Eğitim, sağlık ve müzecilik. İnanılmaz değil mi? Bu alıntı aslında o devasa kültürel yatırımın, o büyük vizyonun arkasındaki saf toplumsal fayda inancını o kadar sade, o kadar güzel özetliyor ki, mesele sadece endüstriyel başarıları sergilemek falan değil. Asıl mesele toplumsal hafızayı diri tutmak. Ve bu durum aslında serginin o muhteşem ikili yapısını harika bir şekilde özetliyor. Sergi tam olarak iki ana sütun üzerine kurulu. Bir tarafta Serra Karnyak'ın küratörlüğündeki o zarif at figürleri var, yani sanat, biyolojik güç ve o bahsettiğimiz at sevgisi. Diğer taraftaysa Gözde Akyüz'ün hazırladığı otomobil hikayeleri. Burada da mühendisliği, mekanik gücü ve otomobilin o durdurulamaz kronolojik tarihini görüyoruz. Yani bir yanda kas gücü, diğer yanda motor gücü.
Biyoloji ve mühendisliğin bu kusursuz diyaloğunu hikayenin her adımında iliklerinize kadar hissediyorsunuz. İkinci durağımıza geçiyoruz. Biyolojik güç ve atların izi. Tam 1000, evet yanlış duymadınız, tam 1000 adet. Bu rakam aslında küratöryel çalışmanın o dudak uçuklatan boyutunu gözler önüne seriyor. Lengerhane binasında sergilenen ve düşünsenize bazıları M.Ö. 2. yüzyıla kadar giden tam 1000 adet at figürü ve obje bir araya getirilmiş. Yani sıradan bir sayıdan bahsetmiyoruz burada. İnsanlığın atlarla olan o binlerce yıllık yoldaşlığının, o omuz omuza vermişliğin inanılmaz devasa bir arşivi bu. Peki bu devasal koleksiyonun içinde neler var dersiniz? Bir yanda Uzak Doğu'nun o gizemli kukla tiyatrosu atları, diğer yanda Avrupa'dan gelen cıvır cıvıl İngiliz ve Fransız atlı karınca figürleri, Asya'nın o inanılmaz zarif Çin ve Tayland seramik heykelleri, yani tam bir küresel mozaik. Ama gerçekten asıl tüylerimi diken diken eden kısım o kişisel dokunuşlar. İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün ve Vehbi Koç'un bizzat kendi giydikleri binici kıyafetlerini görüyorsunuz. İşte o an tarih sadece vitrinin arkasındaki bir nesne olmaktan çıkıyor, Cumhuriyet tarihimizde o vizyoner aileyle aranızda sımsıcak, canlı bir bağ kuruveriyor. Geldik 3. bölümümüze. Mekanik devrim, otomobillerin serüveni. Şimdi buraya geçelim ve bu sürecin adım adım nasıl inşa edildiğine bir bakalım. Küratörlerin kurduğu o kronolojik akış tek kelimeyle kusursuz. Önce 1881'e, o zorlu emekleme dönemine, Benz Tricycle'a ışınlanıyoruz. Sonra zaman biraz hızlanıyor, 20. yüzyılın ortalarına gelip Türkiye'nin kendi mühendislik cesaretinin bir simgesi olan o ilk Anadolu serisine dokunuyoruz. Ve bu inanılmaz çizgi, modern dönemde Türkiye'nin elektrikli ve akıllı mobilite devrimi olan TOG ile bugüne bağlanıyor. Atların o sıcak nefesinin yerini yavaş yavaş çelik dişlilerin ve lityum bataryaların aldığı baş döndürücü bir evrimden bahsediyoruz. İncelenen o 35 özel otomobil arasında resmen oyunun kurallarını değiştiren efsaneler var. Benz Tricycle, demin de söylediğim gibi, o ilk motorlu kıvılcım. Her şey onunla başlıyor. Hemen ardından 1918 yapımı Ford Model T geliyor. Bu araç var ya, otomobili sadece zenginlerin garajında duran bir lüks olmaktan çıkarıp, seri üretim devrimiyle kitlelere ulaştıran tam bir oyun değiştirici. Modern döneme baktığımızdaysa dünya tur yapacak kadar sağlam ve dayanıklı bir Fiat Egea görüyoruz. Anlayacağınız her bir model mühendislik tarihindeki büyük sıçramaların ve popüler kültürdeki devrimlerin canlı canlı birer kanıtı. 4. durağımız buharın gücü ve efsanevi Vanguard yatı. Açıkçası bu kısım uluslararası çapta çok ama çok büyük bir kazanımı barındırıyor. Hollanda'daki Het Van Osch Müzesi'nin o eşi benzeri olmayan buhar ve gaz motorları koleksiyonu tamamen Rahmi M. Koç Müzesi'ne taşındı. Sayın Rahmi Koç açılışta devasa bir makineyi gösterip bunun dünyada üretilen son buhar makinelerinden biri olduğunu muazzam bir gururla anlattı. Yani o koca koca demir kütleler var ya, işte onlar o büyük sanayi devriminin, mekanik güç aktarımının tam kalbi, tam merkezi. Şimdi buradaki asıl ilginç nokta şu, 123. Bu sayı sergi için özel olarak getirilip Haliç'in sularında geceleri öyle büyüleyici bir şekilde ışıklandırılan Cangarda yatının tam yaşı. 123 yıllık, devasa, süzülen bir buharlı megayat. Kelimenin tam anlamıyla okyanusların karanlık derinliklerinden ve zamanın o acımasızlığından çekip çıkarılmış, bugüne ulaşmış gerçek bir mucize bu. Haliyle Cangarda'nın hayatta kalma serüveni Hollywood filmlerini falan hiç aratmıyor. Düşünün 1901'de Amerika'da inşa ediliyor. Tam bir 100 yıl boyunca İngiltere başbakanlarından tutun da prens yollara kadar kimleri ağırlıyor güvertesinde. Ama hayat hep o kadar parlak gitmiyor tabii. 1999 yılında Boston limanında sulara gömülüyor. Baya batıyor yani. Tam hurda olacakken kıl payı kurtarılıp Koç ailesi tarafından satın alınıyor. RMK Marin Tersanesi'nde o orijinal planlarına milimi milimine sadık kalınarak öyle titiz bir restorasyondan geçiyor ki ve sonunda 2024'te tüm o eski ihtişamıyla Haliç'e demirliyor. Anlayacağınız bu sadece bir gemi hikayesi falan değil, koca bir sanayi mirasının yok olmaktan nasıl kurtarıldığının en net dersi. Ve geldik 5. son bölümümüze. Mirasın geleceğe aktarımı.
İşte buradaki can alıcı nokta şu, Koç ailesinin o kültürel hafızayı canlı tutma vizyonu sadece İstanbul'la sınırlı kalmıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekten harika bir işbirliği yapılıyor ve serginin çok önemli bir bölümü başkent Ankara'ya doğru yola çıkıyor. Şu an Esat Hal Galeri'de, üstelik 31 Aralık 2026'ya kadar tamamen ücretsiz bir şekilde herkesin ziyaretine açık. Tarihi objeleri dünyanın bir ucundan toplayıp restore etmek elbette harika bir şey ama böylesi bir kültürel zenginliğin halka, öğrencilere bu şekilde açılması, demokratikleştirilmesi, işte bu gerçekten muazzam bir ilham kaynağı. İnsanlık olarak binlerce yıl atın sadakatine, nefesine ve o saf kas gücüne güvendik, değil mi? Sonra buharın o sığır edici çığlığını dinledik, içten yanmalı motorların sarsılmaz gücüyle kıtaları birbirine bağladık. Bugün ise elektrikli ve akıllı mobilitelerin o sessiz devrimini yaşıyoruz. Yollardan garajlara kadar her yerdeler. İşte tam da bu yüzden bu incelememizi şu kışkırtıcı soruyla noktalamak istiyorum. Biyolojik güçten elektrikli zekaya ulaştığımız bu muazzam tarihsel yolculukta peki insanlığın bir sonraki beygir gücü ne olacak? Bu soruyu aklınızın bir köşesinde tutarken, eğer yolunuz düşerse bu tarihi sergiyi mutlaka kendi gözlerinizle görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Hoşça kalın.